Merhaba, bugün hepimizin az çok bildiği o büyük hikayeye, yani Nuh ve Tufan hikayesine dalıyoruz. Ama bu sefer Doktor Abdullah Aydemir'in analiziyle hikayeye biraz daha farklı, daha eleştirel bir gözle bakacağız. Şimdi Nuh'un gemisi deyince aklımıza hemen bir sürü sahne geliyor değil mi? Çocukluğumuzdan beri dinlediğimiz o destansı hikaye, peki bildiğimizi sandığımız şeylerin ne kadarı gerçekten doğru? Hani o en heyecanlı, en akılda kalıcı kısımlar var ya, işte onların birçoğunun asıl kaynaklarda hiç olmadığını söylesem ne dersiniz? Gelin önce şu bildiğimiz, filmlere konu olan o meşhur hikayeyi bir hatırlayalım. Hani nesilden nesile aktarılan, o inanılmaz sinematik detaylarla dolu olan hikayeyi. Mesela geminin yapımının tam 400 yıl sürmesi, şeklinin bir horozun başına benzemesi, gemiye ilk binen hayvanın bir karınca, son binenin ise kuyruğuna şeytanın tutunduğu bir eşek olması, hatta daha da ilginci, gemideki atıkları temizlesin diye bir filin kuyruğundan domuz, fareleri yakalasın diye de bir aslanın hapşırığından kedi yaratılması. Kulağa gerçekten inanılmaz geliyor değil mi? Peki bütün bu renkli detaylar hikayenin aslı mı yoksa sonradan eklenen efsaneler mi? İşte tam bu noktada yazarın o müthiş çalışması devreye giriyor. Yazar bize diyor ki, durun bir dakika, önce gerçekle efsaneyi birbirinden ayıralım. Ve bunun için bize çok sağlam bir yöntem sunuyor. Peki bu efsaneler nereden geldi? İşte asıl mesele burada başlıyor. Zamanla farklı kültürlerden, özellikle de İsrailiyat dediğimiz, önceki kutsal metinlerin geleneklerinden gelen hikayeler, asıl İslami anlatının içine sızmış ve adeta onun bir parçası gibi anlatılmaya başlanmış. Peki bu karışıklığı nasıl çözeceğiz? Yazarın yöntemi aslında çok basit ama bir o kadar da etkili. Elimize bir elek aldığımızı düşünün. Bu elek ne mi? Kur'an ve sağlam hadisler. Popüler rivayetleri bu elekten geçiriyoruz. Elekte kalanlar, yani ana kaynaklarla uyuşanlar, hikayenin özü. Elekten geçenlerse sonradan eklenmiş, doğruluğu şüpheli detaylar. Hadi o zaman bu eleği bir çalıştıralım. Nuh hikayesindeki o çok bilinen, o çok renkli rivayetleri şimdi bir bir mercek altına alıyoruz. Bakalım hangileri elekte kalacak, hangileri dökülecek? İlk olarak şu meşhur domuz hikayesi. Hani gemide hayvanların atıkları birikince Nuh peygamberin bir filin kuyruğuna dokunduğu ve oradan bir çift domuzun çıkıp ortalığı temizlediği anlatılır ya. Gerçekten çok tuhaf, akılda kalıcı bir detay. Ama kaynağı ne dersiniz? Yazarın analizine göre bu hikaye tıpkı aslanın hapşırığından kedi yaratılması gibi o elekten geçemiyor. Yani bu anlatılar Kur'an'da ya da güvenilir hadislerde yer almıyor. Yazar bunları İsrailiyat olarak, yani dışarıdan gelmiş folklorik eklemeler olarak sınıflandırıyor. Sırada daha da inanılmaz bir karakter var. Uc İbni Unuk adında bir dev. Öyle bir dev ki boyu bulutlara eriyor, balığı güneşte pişirebiliyor ve Nuh'un gemisine küçücük bir çanak diyerek dalga geçiyor. Hatta tufandan etkilenmeyen, tek inanmayan olduğu söyleniyor. Peki bu dev hikayesi elekten geçiyor mu? Kesinlikle hayır. Yazar buna tamamen bir masal diyor. Neden mi? Çünkü çok temel bir çelişki var. Kur'an, Nuh'a inanmayan herkesin boğulduğunu açıkça söylüyor. O zaman peygamberle alay eden bu dev nasıl kurtulmuş olabilir? Bu, ana kaynakla doğrudan çelişen bir durum. Ve gelelim hepimizin aklında o barış sembolü olarak yer etmiş sahneye. Gemiden gönderilen kuşlar. Önce karga gönderiliyor ama o billeşle oyalanıyor, sonra güvercin gönderiliyor ve ağzında bir zeytin dalıyla geri dönüyor. Ne kadar da şiirsel ve umut dolu bir görüntü değil mi? Peki bu sahne ana kaynaklarımızda var mı? Yazar bunun da bir İsrailiyat rivayet olduğunu söylüyor. Hatta bu anlatının neredeyse kelimesi kelimesine aynısının Tevrat'ın Tekvim bölümünde yer aldığını belirtiyor. Yani bu da zamanla kültürel etkileşimle hikayeye eklenmiş güzel bir parça. Tamam, bunları ayırdık. Gerçek hangisi, efsane hangisi gördük. Peki, bunun ne önemi var? Yani neden uğraşıyoruz ki bu detaylarla? Neden bu ayrım bu kadar mühim? Yazarın cevabı çok net. Diyor ki peygamberler sadece eski masal kahramanları değildir. Onlar inananlar için birer rol model, birer hayat rehberidir. E, Eğer birini kendinize rehber edinecekseniz, onun gerçek, saf hikayesini bilmek istemez misiniz? İşte bu yüzden önemli.
Yazarın kendi ifadeleriyle de bu durum çok açık. Tarihin kaydettiği en büyük inkılapçılar ve kahramanlar olan peygamberleri tanımak, gerçek hayat hikayelerini bilmek, inanmışlar için daha da önem arz etmektedir. Yani mesele sadece fantastik bir hikaye dinlemek değil, o hikayeden doğru dersleri, doğru ilhamı alabilmek. Peki, buradan bizim çıkaracağımız ders ne? Aslında 3 basit adımda özetleyebiliriz. 1. Her zaman önce temel kaynaklara, yani Kur'an ve sahih hadislere bakın. 2. Dışarıdan gelmiş olabilecek kültürel eklemelerin farkında olun, eleştirel düşünün. Ve 3. Belki de en önemlisi, hikayenin magazinsel, dramatik detaylarına değil, asıl verilmek istenen ahlaki ve manevi mesaja odaklanın. Nuh kıssası üzerine yaptığımız bu yolculuk aslında bize çok daha büyük bir kapı aralıyor. Bize şu soruyu sorduruyor. Sadece bu hikaye için değil, okuduğumuz her tarihi ve dini metin için hangi filtreleri kullanmalıyız? Bildiğimizi sandığımız şeylerin özüne inmek için doğru araçlarımız neler?